Horlama sorunu cerrahi işlemle tedavi edilebilen rahatsızlıklardan bir tanesidir. Ama horlama tek başına ele alınacak bir konu değil. Horlamanın yanında asıl önemli olan uyku apnesi sendromu dediğimiz uyku esnasında solunumun 10 saniye üzerinde durması söz konusudur. Şayet uyku esnasında uyku apnesi dediğimiz 10 saniyelik solunum durması söz konusu olursa ancak o zaman bir cerrahi müdahale gerekebilir. Onun dışında horlamaya neden olan kulak burun boğazı ilgilendiren anatomik bozukluklar varsa ki bunların başında burun orta bölmesinin yani burun septumunun deviyasyonları, burun içi bulunan etler, konka dediğimiz burun etlerinin hipertrofisi veya çocuklarda bilhassa sık gördüğümüz geniz eti dediğimiz adenoid vejetasyonların iri olması, hipertrofik olması bir cerrahi müdahale etmemizi gerektiren sorunlardan bir tanesidir. Onun dışında meydana gelecek olan horlama problemleri ki bunlar üst solunum yollarının obstrüksiyonuna bağlı olarak meydana gelen sorunlardır. Onlardaki değişik cerrahi tedavileri de vardır. Ama fazla sık uygulamamak gerekir. Önce polisomnografi tetkik dediğimiz bir tetkikin yani bir uyku merkezinde uyurken yapılacak olan kan oksijen seviyesinin ölçülmesi ve horlama miktarı şiddetinin ölçülmesi neticesinde SIBAP denilen bir cihazdan istifade ediyorsa önce o cihaz denenir. Ondan istifade etmiyorsa dil kökü müdahaleleri, uvula müdahaleleri veyahut yumuşak damak müdahaleleri yapılabilir.